Biz bugün Haluk'ta saçlarımızı kestik. Grand Canyon'da bir de kabinler var. İnsanların gelip kalabildikleri. Onlardan birinin kapısı açık. Şimdi girip bakacağız. Amerikan makarnasıyla Türk mantısı yapıyorum. Kamp yerinde kalınca akşamları böyle. Bunların nasıl oluştuğunu? Okudum. Nasıl oluşmuşlar? Dağdan düşmüş binlerce yıl önce. Alttaki formasyonla üstteki formasyon birbirlerinden farklı olduğu için alttaki formasyon suyun etkisiyle erimiş. Üstteki formasyon öyle kalmış. Vay, çok iyiymiş ya. Bizim peri bacalarını andırıyor aslında. Evet. Teşekkür ederiz bilgiler için. Rica ederim. Grand Canyon'a yaklaşmaya başladık. 40 mil sonra tam olarak kuzey bölümünün içinde olacağız. Ama şu anda da hala Grand Canyon sınırlarının içindeyiz. Girdik yani. Dolayısıyla çevredeki görüntüler epeyce değişmeye başladı. Ama toprak hala kırmızı toprak. Haluk'un en çok sevdiği renk. Tişörtünden belli oluyor zaten. Saçların da çok güzel olmuş. Senin de eline sağlık. Biz bugün Haluk'ta saçlarımızı kestik. Ben onunkini kestim. Sonra kestiğim yerleri düzeltirken biraz mahvetmiş. Biraz daha kestik. Onunki değişik bir model oldu. Kendiminkileri de kestim birazcık ön taraftan, en azından gözüme gelmeyecek şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bilmiyorum. Yorumlarınızı alalım. Yolda giderken bir bakıyorsunuz, yolun kenarında bir tabela, manzara seyir yeri diye yazıyor. Allah Allah, ne manzarası varmış diye duruyorsunuz tabii. Çünkü geniş de alanlar yapmışlar, insanlar dursunlar, baksınlar diye. Biz de öyle bir tabelanın olduğu bir yerde durduk şimdi. Göstereyim size nasıl bir manzara var. İşte manzara bu. Kocaman bir ova manzarası. Karşıda yanından geçtiğimiz kayalar. Bulutların gölgeleri görünüyor. Ovadan yukarıya çıkmak bayağı yorucuydu zaten. Şu dağdan çok hızlı bir şekilde buraya çıkıyorsunuz. Enteresan olan, hiçbir şey ekilmemiş, dikilmemiş. Burası Navajo bölgesi hala. Onlar pek ekip dikmeyi sevmiyorlar veya topraklar çok verimsiz, bilmiyorum. Buradaki tabelaların üstündeki yazılar tamamen gitmiş. İnsanlar kendileri yazı yazmışlar. Haluk'ta durur mu? İşte hemen buraya bir tane yazı yapıştırmış bizim stikerimizi. Ben de üzerine yazdım zaten, bize Instagram'dan fotoğraf atın diye, ama görüp de yollayan olacak mı bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Artık gitme zamanı. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel saçlı, yakışıklı kocam. Yok yok, güzel olmuş saçların. Alışıyor gittikçe gözüm. Amerika'da yolda giderken sadece manzaralar yok. Bazen böyle bir tane cep. Haluk birinde duruyor. Şu anda ben başka bir tanesindeyim. Geldim burada ne varmış diye o bakmak için. Ve cebin yanında böyle bir tabela. Bu tabela ne ki diye bakıyorsunuz. Bu tabela bu civardaki yarasaları tanıtan bir tabela. Diyor ki
Bu civarda 20 değişik çeşit yarasa var ve her bir yarasa kendi ağırlığının yarısına yakın yiyecek yer her gün. Yani bir saatte yaklaşık 600 tane sivrisinek yiyebilirler. Su içerlerken de böyle içiyorlarmış. Yani alçaktan uçup sudan bir fırt çekip yola devam ediyorlarmış. Çok aşırı rampa çıktık. Biliyorsunuz Haluk da arabayı yeni yaptı. Termostatını değiştirdi. Ne olur ne olmaz birazcık dinlendirelim. Çok fazla yokuş çıktık dedik. Azıcık burada serinletiyoruz. Hem de ben de geldim buraya bir bakayım dedim ne varmış ne yokmuş. Biz habire tırmanıyoruz. Tırmanmaya devam ediyoruz. Şu anda 2630 metredeyiz. Pardon 34 olmuş. Hala çıkıyoruz. Amerika'da asla bu kadar yükseğe çıkacağımız aklımıza gelmezdi. Bu arada çevremizdeki ormanlar kaç sene önce yandı bilmiyorum ama hep yanmışlar buralar. Ama yeni yanık değiller. Çünkü kendi haline bırakılmışlar gene her zamanki gibi. Ağaçlar, yanıklar, odunlar her şey olduğu gibi duruyor. Ve o olduğu gibi duranların arasından bir sürü küçük fidanlar kendileri büyümeye başlamışlar. Nereye kadar tırmanacağız acaba? Daha dağ görünmüyor etrafta ama habire bir şeyin arkasından öbür tepe çıkıyor. Sherlock bile rahatsız oldu, indi aşağıya. Bence orası en son nokta, artık daha yok tırmanma. Bence yoktur. 2660'ı gördüm, tamam yeter artık. Güneş Hanım ne yapıyorsunuz? Amerikan makarnasıyla Türk mantısı yapıyorum. O nasıl bir şey oluyor? Valla bizim mantının içini böyle kocaman makarnalar buldum, görmüştüm, aldım. Bunların içi böyle boş boş olursa olmaz dedim. Bunları böyle doldurup kıymayla yan yana sıralıyorum şimdi. Ondan sonra pişireceğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Sen beğenecek misin? Göreceğiz bakalım. Esas önemli olanı, bunu ilk defa deniyorum. Burada yorum katıyoruz yemeklere. Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Görüntü yani. Anca idare edecek kadar olabilir zaten. Bunu aslında bir de fırına koymak lazım. Böyle fırın tepsisinde yapıp o zaman güzel olurdu ama maalesef fırın tepsimiz yok. Fırınımız var ama fırın tepsimiz yok. Sherlock orayı çok sevdi. Akşamları orada yatıyor. Oh. Ay utandı benim oğlum. Grand Canyon'a 30 mil kala Demonte kamp alanında park yaptık bu akşam. Çok soğuktu, inanılmaz soğuktu. Yani çift kat yorganın üstüne montlarımızı, kapşonlarımızı giyip yattık. Grand Canyon'un içi ne kadar soğuktu düşünmek bile istemiyorum ama gerçekten üşüdük. Arabanın her tarafından sular akıyor şu anda. Çünkü gece o kadar buzlanmış ki üstü sağa solu. Şimdi güneşi görünce onlar erimeye başlamışlar. Biraz da size kamp alanını göstereyim. Burası bizim karavanın durduğu alan. Karavanın hemen yan tarafında şurada gene böyle bir piknik masası. Onun yanında bir ateş havuzu var. Bu sefer farklı olarak küçük mangal yapmamışlar. Ama şu karşıya bir tane fener asabileceğiniz bir yer yapmışlar. Hemen görüyorsunuz biraz ileride bir tane daha var. Şurası Kampost denen arkadaşın olduğu yer. Kamp alanının bakımını, para toplamasını, her şeyini onlar yapıyorlar. Ama sistem nasıl yürüyor bir fikrimiz yok hakkında. Yaklaşık 2600 metredeyiz. Ve her yerde bu sarı ağaçlardan var. Yani tabii sonbahar geldiği için sararmışlar, aslında yeşiller. Çam ağaçlarının arasında, yanan çam ağaçlarının yerine de bunlar dikilmeye başlamış. Demek ki bunlar yangına karşı daha dayanıklılar diye düşünüyoruz.
Burada da karavanlar var. Aralarda çöp kutuları. Çöp kutuları çok rastlanan bir şey değil normalde. Kamp alanlarında herkes çöpünü toplayıp götürüyor ama buraya getirmişler, koymuşlar. Kamp alanlarının düzeni genelde bu şekilde oluyor. Bir piknik masası, yanında bir ateş havuzu, üzerinde ateş havuzunun bir ızgara oluyor et yapılabilsin veya mangal yapılabilsin diye. Çok zaman yanında küçük bir mangal daha oluyor. Büyük ateş yakmayanlar için. Burası ormanlık bir alan. Dün kaldığımız yer daha çöl gibi bir yerde. Buranın fiyatı $22 geceliği. Mecburen kaldık çünkü yaklaşık 50 mildir falan Grand Canyon sınırları içerisindeyiz. Ve yol üzerine veya herhangi bir yere park etmek yasak. Sadece kamp alanlarına girebiliyorsunuz. O yüzden mecburen bulduğumuz bir kamp alanına girdik. Keybap bölgesi, Kaybap diye yazılıyor. Bizce kebap yani. Kebap bölgesinde Demotte Campground'da kaldık biz bu gece. Ve şu anda gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz lüks seyahatimizden bayağı farklı. Çünkü 2700 metredeyiz ve arkada görünüyor yaylaların üzerinde kırağlar var bembeyaz ve saat 10'a 20 var şu anda. Gerçekten de tam şarkı söylemedik. Yaylalar yaylalar. Kanyonun North Rim'i nasılmış? Kuzey bölümü burası. Güney kısmı daha fazla ziyaret edilen bir alan Grand Canyon'un. South Rim dedikleri bölge. Oraya Las Vegas, Los Angeles tarafından ulaşılıyor ve çölün içinden geçiliyor. Burası ormanlık bir alan. Bu arada Arizona'nın tamamını biz daha önce çöl olarak biliyorduk. Ama biz şu anda Arizona bölgesindeyiz. 2700 metrede ormanların arasında kaldık ve donduk. Ve şu anda burada titreyen bir Sherlock görüyorsunuz. Biz dün onu tıraş etmeyi düşünüyorduk. Allah'tan ki etmemişiz. Güneşin altına özellikle çıkıp oturuyor ama ara ara böyle bir titreme geliyor. Bak bak yine titriyor. Normal dururken arada bir titreme geliyor çocuğa. Çitle çevrilmiş alan gördük. Bu alan neymiş ki dedik. Onlar da zaten neymiş ki diyenler için buraya yazmışlar. Diyorlar ki burayı böylece çitle çevirdik biz. Böylece bizon gibi veya buna benzer diğer hayvanların oraya girmesini engelledik. Ve Grand Canyon alanında bizonların ve başka hayvanların yani büyük hayvanların gelip yemediği otların hangi tarzda büyüdüklerini öğrenip biyolojik yapısını Grand Canyon'un anlamaya çalışıyoruz. Bunu buraya yapıyorlar, bir de buna insanlara açıklıyorlar niye yaptıklarını. Bu açıklama konusunda söyleyeceğim bir şey var mı? Adamlar müthiş. Kesinlikle. Açıklayıcı. Ve insanları bilgilendiriyorlar. Bu bilgiler ne işinize yarıyor? Şu anda bir işinize yaramayabilir ama kel alaka bir olayda, bir proje geliştirirken, bir iş yaparken, kendi işinizle alakalı bir şeyde ben Grand Canyon'da şöyle bir şey görmüştüm ya, bunu ben bu işe uygulayabilirim diye düşünebilirsiniz mesela. Veya kafanızı çalıştırabilirsiniz böyle bir konuyla alakalı. Bence bu işe yarıyor. Zaten burada internet de çekmiyor. Bari insanlar bundan da oyalanıyorlar işte. Grand Canyon kuzey bölümünden, North Rim'den ilk görüntüler. Buradan böyle devam edip ta aşağılara bizim daha sonra gitmeyi planladığımız ama gidip gidemeyeceğimizi hiç bilemediğimiz güney kısmındaki o çölün ortasına doğru gidiyor. Bu arada saçlarımız nasıl olmuş? Halunkileri ben kestim. Benimkileri de ben kestim. Halunkileri bu kadar kısa kesmemiştim. O kendi düzeltme yaparken biraz girmiş, ben biraz daha girdim. Böyle oldu. Kökü bende. Kökü sende. Springs yani kükreyen pınarlar burada bu bölgenin komple suyunu, daha doğrusu Grand Canyon'un tamamının suyunu karşılıyormuş, içme suyunu. Yani burada herhangi bir yerden su doldurursanız içmek için bilin ki Roaring Springs'in suyunu içiyorsunuzdur diyor. Güney bölüm buradan daha aşağıda olduğu için su buradan oraya doğru akıyormuş ve oranın içme suyu da buradan sağlanıyormuş. İşte kükreyen pınar. Grand Canyon'da su içiyorsanız işte bu suyu içiyorsunuz. Güneyinde veya kuzeyinde fark etmez.
Şimdiye kadar gezdiğimiz bütün kanyonlar burada nehirlerle oluşmuştu. Nehirlerin bir şekilde yeri oyarak aşağı doğru indirmesiyle. Ama Grand Canyon farklı. Grand Canyon 265 milyon yıl önce fay hattının yerinden oynamasıyla oluşmuş bir yer. Burası Bright Point. Ve sonra da böyle bir yerden gene bir sürü geri yürüyeceğiz. Alo diyorum ki şu köşeye gidelim. En uçtan ayaklarımızı aşağı sallandıralım. Burada birine fotoğraf makinesini verelim. Fotoğrafımızı çeksin. Yok diyor. Niye anlamadım. Niye acaba? Niye yok diyorsun ki? Bu arada biz şöyle bir yoldan gene geçiyoruz. Sağımız uçurum. Solumuz uçurum. Kanyonda bir de kabinler var. İnsanların gelip kalabildikleri. Onlardan birinin kapısı açık. Şimdi girip bakacağız. Burası suite bir kabin galiba. Burada bir 2 kişilik yatak var. Evet, burada tuvaleti ve duşu. Ranzalar çok güzelmiş. Çocuklar için ranza. Aynı zamanda böyle oturma yeri. Herhalde bu yatak da olabiliyor gibi görünüyor. İstersen. Böylece böyle bir kabinde 5 kişi rahat kalabiliyorsun. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Ya da size şunu göstereyim, aynı çünkü böyle. Ahşap kabinler. Bu da farklı bir modeli. Burada 2 kişilik bir yatağı var. Şurada tek kişilik bir yatak var. Ve gene tuvalet, banyo, duş. Kamp yerinde kalınca akşamları böyle. Ateş yakılıyor. Ateşin başında keyif yapılıyor. Her kamp yerinde böyle bir ateş havuzu oluyor zaten. Biz de topladığımız odunları yakıyoruz orada. Bir yandan da yıldızları seyrediyoruz.